böbrek yetmezliğine sokabilir, yüksek tansiyon yapabilir, kalp yetmezliği yapabilir, inmeye bile yol açabilir uzun vadede. Çünkü tansiyonu yükseltir. Bunların hepsi kalp damar dostu baharatlar. Hepsi çok faydalı. Aslında biz sadece çorbayla ömrümüzü geçirsek bize hiçbir şey olmaz. Karada bize ölüm yok. Birden pik yapar, tansiyonun yükselir, çarpıntın artar, pat diye düşersin ya da pat diye kalp krizi geçirirsin. Bir öksürükle aort damarı yırtılır mı hocam? Maalesef yırtılabilir. Tansiyonun 18, bir de üstüne öksürdün. Öksürük krizine girdin. Tansiyon 25, 26 vuruyor. Vuruyor aorta, pat diye ya yırtıyor ya da diseksiyon oluyor, yırtık oluyor. Obsesif kişiler ya da tez canlı kişiler, evhamlı kişiler bunlar hep kalp hastası adayı. O yüzden bu insanlara önerimiz Kalp hastalarının çorba tüketiminde dikkat etmesi gereken en önemli şey nedir? bir kere aşırı yağlı, aşırı tuzlu, işte unla yapılan ve tuzla yapılan ve bulyonla yapılan çorbalardan lütfen uzak durun. Bunlar yüksek tansiyon hastaları için de kaçınılması gereken durumlar değil mi hocam? Aynı kalp hastası ve yüksek tansiyonda mutlaka bu dediklerimden uzak durun. En zararlı çorba hangisidir ve neden? En zararlı çorba. Yani bu çok şey oldu, en zararlı çorba. Mesela krema ile yapılan bol tuzlu ve ayçiçek yağı kullandığın çorba. Ya da ağır hayvansal gıdayla ya da hayvansal yağıyla yapılan ağır içinde işte bu İç yağ, iç yağ tereyağı. kullanılan çorbalar özellikle kalp damar sağlığına çok fayda getirmez. Tuz oranı yüksek çorbaların uzun vadeli zararları nelerdir? Bir kere böbrek yetmezliğine sokabilir, yüksek tansiyon yapabilir, kalp yetmezliği yapabilir, inmeye bile yol açabilir uzun vadede. Çünkü tansiyonu yükseltir. Zeytinyağı ile yapılan çorbalar kalp dostu mudur? Zeytinyağının her şeyi dost zaten. Çorbası da dost. Özellikle inflamasyonu azaltması, damar tamirine faydası, kanın akışkanlığını kolaylaştırması, bir sürü şeyini sayabilirim. Lif açısından zengin çorbalar damar sağlığını nasıl etkiler? Çok güzel etkiler. Özellikle mesela nohut çorbası ya da bu ekşi mayalı ayran, bir ot motlu ayran çorbaları yapılıyor mesela. O inanılmaz faydalı. İçine nohut da katıyorlar. Sebze çorbaları, lifli bütün çorbalar kalp damar sağlığına çok faydalı. Çünkü bunlar aynı zamanda probiyotik bakterilerin en büyük besin kaynağı. Peki hocam, çorbalarda kullanılan hangi baharatlar kalp sağlığını destekler? Zerdeçal, zencefil, acı biber, kimyon, nane bunların hepsi kalp damar dostu baharatlar. Hepsi çok faydalı. Aslında biz sadece çorbayla ömrümüzü geçirsek bize hiçbir şey olmaz. Karada bize ölüm yok. Sarımsaklı çorbalar tansiyona iyi gelir mi? Tabii ki sarımsak dedim ya uzun vadede kullandığın zaman, düzenli tükettiğin zaman her türlüsü fayda. Yağsız tavuk suyu çorbalar sağlıklı mıdır? Kesinlikle özellikle antibiyotik etkisi var. Özellikle gribal enfeksiyon eskiden hastalandığımızda annemizin ilk yaptığı iş bol limonlu, yağsız tavuk suyu çorba. Uzun süre kaynatılmış kemik suyu kalp sağlığına zarar verebilir mi? Yani eğer siz yağını süzerseniz, yani ayda da bir tane içerseniz içindeki kolajen ve amino asitlerden dolayı faydası olur. Dozunu ve gününü kaçırmamak kaydıyla. Kalp krizi geçirmiş birine hangi çorbaları önerirsiniz? Aslında hepsini söyledik. Zeytinyağlı, özellikle içinde az tuzlu, kremasız, her türlü lifli çorba, sebze çorbası özellikle çok faydalı. Kalp krizinden sonra hangi dönem kalp için en kritik iyileşme zamanıdır? İlk 3 ay çok önemli. Çünkü kalp eğer hasar da gördüyse 3 ay içerisinde remodeling dediğimiz yeniden şekillenir. Kalp ona göre kendine bir şöyle çeki düzen verir. Bunu belirleyen en önemli şey
insanların kendine çok dikkat etmeleri, doktorların dediği harfiyen uygulamaları. İlaç ve egzersizler, beslenme de bunların Çok önemli. önemlidir. Tabii. Kalbimiz neden aşırı sıcağı sevmez? Yani şöyle düşün, aşırı sıcakta ne yaparsın? Soğuk, acayip terlersin, sıvı kaybedersin. Başka, damarlar tekrar genişler, tansiyonun oynar, düşer, yükselir. Gece uykusuzluk çok olur. Uykusuzluk tansiyon yapar maalesef. Dolayısıyla sıcak hava, bir de şöyle düşün, oda ısısı 29 dereceye ısıttın ya da öyle bir odada yatıyorsun. Kalp bunu soğutmak için çok fazla çalışır. Yani vücut öyle bir dolaşıma sahip olmalı ki bu 30 derece, çünkü senin yüksek ısıda belli dengede durman lazım. 36,5 derecede durman lazım. Bunu sağlayan kalp ve kalp çok koşar, çok yorulur. Sıcak ortamda uyumak tansiyonu da yükseltebilir. Dedim ya, yükseltir. Düşer, yükselir. Dengesizlik olur. Orta tempolu yürüyüş tam olarak ne demektir? Şu demek, ben yürüyorum ve seninle konuşabiliyorum. Ben yürüyorum ama şarkı söyleyemiyorum. Basitçe anlayacağın şey bu. Yürüyüşü gün içine bölerek yapmak mı yoksa tek seferde yapmak mı daha faydalı? İkisi arasında büyük bir fark yok aslında ama ideal olan, bana sorarsan, kalp devamlı ve ritmik sporları sever. Yani yürüyeceksen 1 saat durmadan yürümek ya da ne kadar yürüyeceksen durmadan yürümek. Hareketsizlik damar tıkanıklığına veya emboliye yol açabilir mi? Kesinlikle açar. Bununla ilgili bir sürü hasta hikayesi de biliyoruz, yayınları da biliyoruz. 4 saat hareketsiz oturmak, bir paket sigara kullanmakla eşdeğer. Yani vücuduna o kadar zarar veriyor. Uzun süre yatmak kalp yetmezliği riskini arttırabilir mi? Yani haklı olarak kalbin de çalışmıyor. Kalp kasın da tembelleşiyor. Uzun süre hareketsiz yaşamak kalbin de kendine, yani şey gibi düşün, uzun süre bir şey kaldırmıyorsun, 3 ay sonra gidip bir şey kaldırmaya çalışıyorsun. Kasların erir. Kalbin de bir bakıma küser sana. Ameliyat sonrası uzun süre yatan hastalarda pıhtı riskini azaltmak için neler yapılmalıdır? Bu da çok önemli. Özellikle böyle hasta hikayeleri çok duyuyoruz. Özellikle eklem ameliyatları, kırık ameliyatları, bel ameliyatları, omurilik ameliyatları, işte ağır tümör ameliyatları olan ve yatması gereken hastalar, derin ven trombozu çok gelişiyor ve akciğer embolisi çok gelişiyor. Bunları bir an önce ayağa kaldırıp yürütmemiz lazım. Erken mobilizasyon. 2, bunlara emboli çorabı takılabilir. 3, kan sulandırıcı mutlaka vermek lazım. Ve bu insanları asla susuz bırakmamak lazım. Obezite ömrü nasıl 10 yıla kadar kısaltabiliyor? Ah bu obezite, ah bu obezite. Obezite her şeye yol açıyor. Yani sonuçta şöyle düşün, bir kalp var, 65 yaşında bir adama kan pompalıyor. Bir kalp var, 150 kilo bir adama kalp pompalıyor. Hangisi daha çok yorulur ya da daha çabuk kendini bitirir? 150 kilo. Tabii. Dolayısıyla vücut kitle indeksi ne kadar artarsa kalp o kadar yorulur. Artı obez insanlarda yüksek tansiyon, yani beklenmedik bir şey değil, beklediğimiz bir şey. Özellikle obez insanlar çok hareketsiz oldukları için kronik inflamasyon bunlarda hızlı bir şekilde ilerler ve hızlı bir şekilde erken yaşta kalp krizleri, erken yaşta inmeler görürüz. Diyabet beynin hafıza ve öğrenme bölgelerini etkiler mi? Maalesef etkiliyor. Diyabette en büyük sorun kılcal damarları, beyindeki kılcal damarları tutuyor. Mesela hasta bana çok gelir, diyabet hastası. Hocam ben geldim, MR çektirdim. MR'ımda dediler ki, senin beynine küçük küçük pıhtılar atmış. Aslında bu diyabet. Diyabette küçük damarlar tutulur ve bu insanlar maalesef sıkıntı yaşarlar. Dikkat etmezlerse ileriki dönemde problem yaşarlar. Diyabetli hastalarda akşam saatleri daha mı tehlikelidir? Yani diyabette her saat aslında tehlikeli. Eğer kontrolsüz şekerin varsa.
yaşam tarzın kötüyse, beslenmen kötüyse, ilaç kullanımın kötüyse, doktor kontrolün kötüyse her saat kötüdür ama özellikle akşam saatleri niye tehlikeli? Çünkü kontrolsüz diyabeti olan hastaların büyük bir bölümü hep konuşmalarımda bahsettiğim gece tırtıklama yapıp bir şeyler yerler ve öyle uyurlar. O yüzden tabii ki tehlikeli. Diyabet ve stres birlikte olduğunda felç riski artar mı? Diyabet ve stres bir arada oldu mu her şey olur. Her şey olur. Diyabetli hastalarda sessiz felç daha az mı görülür? Daha çok görülür. Kalp krizi de öyle. Sessiz kalp krizi de biz daha çok görürüz. Çünkü diyabetli hastalarda nöropati vardır. Mesela kolu uyuşur. Diyabetli hasta bunu anlamaz. Çünkü zaten eli uyuşuk, nöropatisi var. Ama aslında beynine pıhtı atmıştır. Ve diyabet hastalarında inme daha geç fark edilir. Sinirlilik ve öfke kalp sağlığını nasıl etkiler? Yani şöyle düşün, bir kişi geliyor seni dövüyor, yetmiyor arkadaşını çağırıyor, seni bir daha dövüyorlar. Bir kişinin dövmesi mi daha çok hasar bırakır sende, iki kişinin dövmesi mi? İki kişinin dövmesi. Umutsuzluk kalbi neden bu kadar yorar? Umutsuzluk, üzüntü, hüzün bunlar hep kalbi yorar. Sebebi özellikle kortizol hormonu, stres hormonu ve aynı zamanda adrenalin, noradrenalin dediğimiz sempatik sinir sistemi medyatörleri birden pik yapar. Tansiyonun yükselir, çarpıntın artar, tansiyonun yükselir, çarpıntın artar, pat diye düşersin ya da pat diye kalp krizi geçirirsin. Hocam aort damarı neden genişler? Aort damarı özellikle yüksek tansiyonu olan hastalarda biz aort damarının geliştiğini görüyoruz. Sebebi yani şu aort damarı normal tansiyon 12. Hiçbir şey olmaz. Hocam bu adamın tansiyonu hep 20 ve sürekli dayak yiyor. Duvar zamanla incelir ve genişlemeye başlar. Elastikiyetini kaybeder ve damar şöyle olur. Bir öksürükle aort damarı yırtılır mı hocam? Maalesef yırtılabilir. Damar çapı eğer genişse ve duvar inceldiyse ya da bu damar duvarını incelten sebep bir bağ dokusu hastalığıysa, Marfan sendromu, Ehlers-Danlos sendromuysa birden öksürük dediği şeyi küçümseme. Mesela tansiyonun 18 bir de üstüne öksürdün. Öksürük krizine girdin. Tansiyon 25, 26 vuruyor. Vuruyor aorta pat diye ya yırtıyor ya da diseksiyon oluyor. Yırtık oluyor. Aceleci ve stresli bir yaşam kalbi ve damarları nasıl etkiler? Valla iyi etkilemediğini hepimiz biliyoruz. Özellikle kişilik yapısı bu. Özellikle işte obsesif kişiler ya da tez canlı kişiler, evhamlı kişiler bunlar hep kalp hastası adayı. O yüzden bu insanlara önerimiz öfke kontrolü ya da stres kontrolünü öğrenmeleri. Bunu bir şekilde yapmalılar. Hatta gerekiyorsa profesyonel destek almalılar. Ya bir psikoloğa ya da bir psikiyatriste gidip ya medikal tedavi ya da psikologdan alacakları terapiyle bunu yenmek zorundalar. Yoksa o onları tuş yapacak. Hocam bu dolu ve güzel bilgiler için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.